Merhaba. Bugün vicdan konusundan bahsedeceğiz. Bazen vicdanımız sızlar. Bazen vicdanımızın sesini dinleriz. Bazen vicdansızları suçlarız. Bazen vicdanımız el vermez. İstemesek de bazı şeyleri yapmak zorunda kalırız. Bunların hepsi bizim hayatın içerisinde öğrendiğimiz değerlerimizle doğru orantılı. Vicdan aslında öğrenilen bir şey. Söyleşilerden bir tanesinde bu konuya değindik ama çekimde bir arıza olmuş, o yüzden tekrar yinelemek istedim bu konuyu. Çünkü şu anda sistemde bir şekilde insanları doğru yola sevk etmeye, bir şeyler öğretmeye çalışan insanlar var. Bu insanlar nedir? Bir görev bilinci edinmişler. Buradaki görev bilinci aslında bir şekilde hayat amacı gibi görünüyor. Fakat bu amaçlar şekil değiştirebiliyor. Vicdanımız da şekil değiştiriyor aslında. Vicdan denilen şey bireysel değerlerimize paralel giden şeyleri yapmakla ilgilidir. Hangi değerleri öğrendiysek o değerlere bizler sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu da bizim aslında bireysel aklımızla bağlantılı. Tabii herkesin bireysel aklı ya da şuuru farklı algılarda, farklı seviyelerde olduğu için, herkes farklı bir ailede, çevrede büyüdüğü için haliyle vicdanımız da farklı. O yüzden birisine çok vicdansızca gelen bir durum diğeri için çok normal görünebilir. Diğerinin vicdan yaptığı şeye başka birisi vicdan yapmayabilir. O zaman da nedir? Karşılıklı suçlamalar oluşuyor. Yani hiç mi vicdanın sızlamadı? Bu vicdansızlık değil mi? Gibi varyansınlar içerisine girebiliyoruz maalesef. Fakat dediğim gibi bu tamamen kişisel değerlerimizle, kişisel olgularımızla ilgili. Bizim karakterimizi belirleyen şeyler. Bazen söyleriz ya, işte ben çok duygusalım, ben çok ahlaklıyım, ben çok yardımseverim, vatanseverim, dürüstüm. Ve bu ben dediği şey için insanlar çabalar. Onu göstermek için de çabalar. Fakat bu dürüstlük diğerleri tarafından yine öğrenilmiştir dürüstlük. Ailesi dürüst değilse kişi de çok dürüst olamıyor. Ailesi ahlaklı değilse çok ahlaklı olamıyor. Fakat çok ahlaklı bir aile, fakat onların ahlak değerleriyle çocuğunun ahlak değerleri de birbirinden zamanla değişebiliyor gibi. Yani herkes kişisel olarak bir şeyleri biriktiriyor kendi içinde. Bu bizim aslında öz hakikatimiz değildir. Bu bizim karakteristik özelliklerimizdir. Vicdani özelliklerimizdir. Bizler kendimize vicdani borçlar yaratıyoruz. Bu bizim borcumuzmuş gibi davranıyoruz. Mesela sen kadınsın ve kadın bir misafirliğe gittiğin zaman ne yaparsın? Misafirliğe gittiğin kişiye destek olmaya, yardımcı olmaya çalışırsın. İşte çayları getirirsin, yemekleri hazırlamasına, sofrayı kurmasına yardım edersin vesaire. Böyle kadınsal şeyler vardır. Bazen erkekler de bunu yapar ama 3-4 tanesi mesela gidip mutfağa koştururken ille de yardım edeceğim diye tuttururken bir tanesi sadece yardıma ihtiyacınız var mı diye sorar. Yok, hayır, sen otur istersen diyebilirler. Ama bunu dışarıdan izleyen kişi, yani nasıl oluyor ya, bu olmaması lazım, gidip yardım etmen lazım diyebilir, değil mi? Ya da eşi onu suçlayabilir. Herkes yapıyor, sen niye yapmıyorsun? Ne oldu? Ona bir değer, bir borç yükledi karşıdaki kişiye. Yani bir kadınsan bunu yapmak zorundasın durumunu sentezliyor ama o kendini suçlu hissetmiyorsa vicdanı sızlamayacak. Ya da vicdanına uygun davranacak. Orada sordu. Onlar da dediler ki hayır, yardıma ihtiyacımız yok. Belki öylesine söylemişlerdi. Kalkıp da ya ne kadar tembel, baksana oturuyor mu diyecekler. Desinler, o kişinin vicdanı sızlamıyorsa eğer bundan.
Çok da önemli değil onun için. Bazen annelik kavramına tutunuruz. Annelik vicdanı vardır. O çocukları doyurmak, beslemek, büyütmek bizim için bir görevdir. Bir tane video seyretmiştim. Kadının kazağının üzerinde hammal diye yazıyor. Ve kadın oğlu geldiği zaman oğluna şey diyor. Ya diyor ben diyor çok diyor yoruldum bugün, şunu yaptım bunu yaptım, birazdan diyor yemek yapmaya geçeceğim vesaire. Ondan sonra diyor ki tamam diyor sen o zaman yapma, ben şunu yapayım diyor. Yok yok ben yaparım diyor kadın. Bugün diyor bir tane arkadaşım geldi diyor, işte çok yoruldum dediğin zaman diyor şeye baktı diyor, kazağıma. Evet bak kazanda bile hamal yazıyor demiş. Bunu da onunla söylüyor. Ama hala hamallık yapmaya devam ediyor kişi. Çünkü bunu görev edinmiş. Yoksa başka türlü vicdanı rahat etmeyecek. Yani anneliğin böyle olduğuna dair bir vicdan geliştirmiş kişi. Onun dışında işte yardımsever olmakla ilgili vicdan geliştirenler var. Sokakta desteğe ihtiyacı olan bir insan var diyelim. Ona sormadan, hatta yardıma ihtiyacın var mı bile demeden ille karşıya geçireceğim ben seni, ben sana yardım edeceğim diye zorluyor. Ama öbürü belki yardım istemiyor. Ama onun vicdanı sızlayacak, rahat hissedecek kendini. Yani bizim aslında kendimizi rahatlatmak için yaptığımız şeylerin tümüne vicdan diyoruz canlar. Bu vicdan bazen bir kişiyi kurtarmak için yapılan bir vicdan. Bizi zarara uğratsa dahi biz bundan bir şekilde tatmin duygusu elde ediyoruz. İyi bir anne olmak bizi tatmin ediyor. Yardımsever olmak bizi tatmin ediyor. Bizi kötü bir duruma düşürse dahi bundan biz haz alıyoruz aslında. Aslında vicdanımız kendimiz için. Tekrarlıyorum, vicdanımız kendimiz için. Kendi vicdanımızı rahatlatmak için uğraşıyoruz yani. Anlıyorsunuz değil mi? Başka türlü rahat edemeyeceğiz. Yani sokakta yardıma muhtaç olan birisi varsa biz ona yardım etmezsek vicdanımız sızlayacak. Birisinin sızlar, diğerinin sızlamaz. Ya da savaş çıktı. Askerlik bir borç. Bizim vicdani borcumuz, vatan borcumuz. Birisi askerden kaçmaya çalışıyor. Savaş bile olsa umursamıyor ama ötekisi askerliği yapmak için can çekişebiliyor. Geçenlerde bir haber izledim. Haberde evladını kaybetmiş bir baba, ben oğlumla gurur duyuyorum, vatan sağ olsun diye bir cümle kullandı. Çünkü vicdanı bunu gerektiriyor. Başka bir acıyı örtüp üstüne bir şekilde oğlum vatan için canını feda etti durumun içerisine giriyor. Ama onu izleyen bir anne ya da baba şöyle diyebilir: niye vatan sağ olsun canım, benim oğlum sağ olsun. Değil mi? Yani bu kişinin vicdanı da ona göre şekillenecek. Yani çocuğunun sağlığını ya da yanında olmasını daha doğru buluyor kişi. Vatanından daha önemli çocuğu onun için. Yani bizim neye önem verdiğimizle bağlantılı vicdanımız. Vicdani bir borcumuz var. Bu öğrenilmiş bir borç. Eğer çok vatansever bir ailede büyüdüyse kişi, mesela Atatürkçü olmayı öğreniyor. Atatürk'e birisi söz söylediği zaman sanki kendine söylenmiş, dünya yıkılmış gibi davranabiliyor. Atatürk'e haksızlık edildi. Sen görmüyor musun o neler yaptı diyebiliyor. Ya da aynı şey başka bir yönetici için de söylenebiliyor. Yani hepimizin kendi bakış açımıza göre bir vicdanımızı rahatlatma yolumuz var. Geçen videolardan bir tanesinde eşimin işte sokakta olan bir kişiyi kurtarmaya çalıştığından falan bahsetmiştim. O ona göre şekillenmiş. Onun vicdanı rahat etmeyecekti. Onu kurtarmaya çalışmasaydı, onun için gözyaşı dökmeseydi vicdanı rahat etmeyecekti. Ama benim o konuda vicdanım rahattı. Yani herkesin farklı bir vicdan yapısı var. Ve bu öğreniliyor. Ben böyleyim. Ben vatanseverim. Ben fedakarım. Ben dürüstüm. Ben ahlaklıyım. Ben akıllıyım. Doğrusunu biliyorum.
ben zekiyim, insanları yönetebiliyorum gibi. Hani vicdan pek çok şekle girebiliyor aslında. Eğer onu yapmazsak sanki bir şeyler eksik kalacakmış gibi hissediyoruz. O yapılmadığında rahat edemiyoruz. Kendi ihtiyacı varken o ihtiyacını ben iyilik severim, yardım severim imajını korumak adına kişi kendi ihtiyacı olan şeyi başkasına verebiliyor. Bu da vicdanından, çok vicdanlıymış. Ama kendi çocuğuna, kendi eşine haksızlık yapabiliyor burada. Bunu anlamıyor. Bu konuda vicdanlı değil. Yani vicdan da konu değişiyor aslında. Değil mi? Böyle bakıldığında. Kendi vicdanını rahatlatmak için başkalarının acı çekmesini göze alabiliyoruz. Başkalarına değil, sadece kendimizi rahatlatmaya çalışıyoruz. Bu hangi alanda olursa olsun. Bunu bir borç biliyoruz. Bu bir din adamı içinde, bir siyasetçi içinde, bir dilenci içinde, bir işçi içinde aynı şey geçerli. Hepsi aynı şeyi yapıyor. Herkes aynı şeyi yapıyor. Nasıl şekillendiyse ona göre davranıyor. Bu tabii ki bizim 3 boyutlu algı durumumuzla alakalı. Vicdan şekillenen bir şey ve bizim belli bir duyguyla eksiklik hissederek yaptığımız bir şey. Biz aslında tam hissedebilmek için, tatmin duygusunu yaşayabilmek için vicdanlı oluyoruz. Vicdanımız o yüzden sızlıyor. Fakat gerçek anlamıyla 3 boyut algısını bitirmiş bir kişi yokluğa erdiği için, fani, fenafillah mertebelerini bitirdiği için artık vicdanın matematiğini çözer. O vicdan artık merhamete dönüşür. Merhamet gerekirse karşındakini yıkmak pahasına dahi olsa sisteme uygun hareket etmeyi getiriyor. Karşıdakinin anlayabilmesi için eğer çevresinde çok büyük bir kabuk varsa bu kabuğun çatlaması ve o kişinin üzülmesi gerektiğini bilir merhamet. Fakat vicdan bunu bilmez. Vicdan yapar çünkü. Çünkü üzülmekten korkar. Yani biz nasıl hissediyorsak, neye göre şartlandırıldıysak ona göre davranıyoruz. Adımlarımızı ona göre atıyoruz ve ben buyum diyoruz. Aslında bu değiliz gerçek anlamıyla. Nasıl ki her şey fena buluyor, duygulu olan insan duygusuz hale geliyor, vicdanlı olan insan da 3 boyut algının sonunda vicdansız gibi görünebiliyor. Fakat merhametli. Bunu ayırt etmenizi isterim. Yani vicdan bizim zayıflıklarımızla ilgilidir. Bazı değerler uğruna yaptığımız, tamamlanmak için yaptığımız durumlarla ilgilidir. Fakat merhamet öyle değildir. Merhamet gerekirse vicdansız olmayı emrediyor. Fakat 3 boyut algısından, vicdani rahatsızlıktan kurtulmamış olan kişi merhametin manasını zaten tam olarak anlayamaz. O yüzden karşıdaki size merhametsizce davranıyor gibi algılarsınız. Aslında vicdansız davranıyordur. Çünkü vicdansızdır o konuda. Onun vicdansızlığı sizin vicdanınıza dokunuyordur. Fakat bu sistemde merhamettir. Yani o o dersi almadan kişi geçemeyecektir orada. Acımasız insanları göre göre acıma duygusunu yok etmeye başlıyor. Düşüncesizleri göre göre daha düşünceli olmayı öğreniyor. İnsanlar düşüncelerinden, duygularından, kavramlarından uzaklaşabilmek için belli vicdansızlıklara maruz bırakılıyorlar. Bu da sistemin adalet çarkı. Yani merhametle ilgili. Rahman tecellisidir. Yani kişiler rahatlayabilmek için
Duygular ve hafızayla işbirliği içerisindeler. Limbik sistem mekanizması burada devrededir. Duygusal zekamızı kullanırız. Fakat derim beyinde duygu yok. Gerçek anlamıyla. Bizler acı çekiyorsak acı çekenin halinden anlarız. Biraz gücümüz yerine geldiyse acı çekeni kurtarmaya çalışırız. Hep bir şeyleri kurtarma çabası içerisine giriyoruz değil mi? Bu çaba olmasa, bu vicdan olmasa da zaten dünya dönmez. O yüzden vicdan gerekli bir şeydir. Fakat 3 boyut algısı için, dünya hayatı için gereklidir. Çünkü o vicdan olmasa hiç kimse hiçbir şey yapmaz. Kimse annelik yapmaz, kimse yardımseverlik yapmaz, kimse ahlaklı olması için birilerinin ya da dürüst olması için mücadele etmez. Kimse bir şeylerin doğrusunu öğretmeye çalışmaz. Öyle değil mi? Yine kendisi için yapıyor. Kişi vicdanını rahatlatmak için yapıyor. Kendini iyi hissetmek için yapıyor. Ama yine sisteme hizmet ediyor aslında. Bazen soruyorsunuz ya hayat amacım nedir diye. Aslında siz hep olduğunuz kişisiniz. Gerçek anlamıyla. Fakat neyi neden yaptığınızı, vicdanın eylem sebep sonuç ilişkisini algıladığınız zaman diğerlerinin vicdanını ve bunu neden yaptığını anlıyorsunuz. İşte gerçek merhamet de o zaman açığa çıkıyor. Onun öncesinde merhametli değiliz. Kendimize de değiliz. Ama çok vicdanlıyız. Çok anlayışlıyız. Çok ahlaklıyız. Çok zekiyiz. Ama merhametli değiliz. Merhamet daha üst bir algıyla alakalı. Onun iyiliği için gerekirse vicdansız olmak gerekliliğini algıladığımız an gerçek anlamıyla vicdan olgusunu anlıyoruz ve vicdan durumunu bırakıyoruz. Sistem hepimizi merhamete davet ediyor. Neyi neden yaptığımızı bir anlayabilsek zaten, değil mi? Hayat zaten bununla geçiyor. Vicdan şey der, dersini verdim, işte hakkını verdim, cezasını verdim, değil mi? Birisi bir şey yapıyor, o kişinin vicdanı rahat etmiyor. Diyor ki sen burada haksızlık yaptın, yapamazsın diyor. Kendi vicdanını rahatlatmak için başkasını sözde kötü durumdan kurtarabilmek adına diğer kişiyi kötü duruma sokmaya çalışıyor. Bunu da yine vicdanıyla yapıyor. Yani birisi işte ben duygusalım, ben çok hassasım dedi. Değil mi? O hassaslığa tutunuyor. Tutunduğumuz değerler aslında bunlar bizim vicdan dediğimiz. Buradaki değerler anlamını yitirdiği zaman ki aslında 3. boyuttan itibaren diyelim değerler olgusundansa güven olgusuna doğru gidiyoruz. O zaman vicdan gerçekten şekil değiştirmeye başlıyor. Vicdanın özünü anlıyorsun, gerçek özünü. Neyi neden yaptığını anlıyorsun. O zaman da gerçek idrak geliyor. Yani herkes zaten ne yaptığının farkında olsaydı sistem doğru düzgün işleyemezdi. Allah'tan ki farkında değiliz bazı şeyler. Yani o yüzden bazı şeyler perdeleniyor. Her şeyi açıklayamıyoruz. Her detayı veremiyoruz. Oradaki detaylar işte dini bir taraftan bakıldığında işte kişiyi dinsizliğe dahi götürebilir bazı durumlarda. Ya da yanlış bir şeyi erken söylemek durumunda kalabilir kişiler. Bazen bunu yapanlar oluyor işte orada ara sıra düzeltmeler falan da yapmak gerekiyor. Evet vicdansızlıkla suçlandığımız dönemler oldu. Ama merhametten dolayı öyle davrandığımızı bilmenizi isterim sizden. Sevginin de ötesindedir merhamet çünkü. Sevdiğimiz için. Gerçekten değer verdiğimiz için. O kişiler zarara uğramasın. Çünkü vicdan da bizi zarara uğratabiliyor. Vatanını kurtarmak için canını feda edenler gibi.
Kendimizi başka şeyler için feda ediyoruz. Yolda taksiye binecek gidecek kişi ama gidiyor yol parasını yardıma muhtaç olan birisine veriyor. Ve yaklaşık 2 saat yol yürüyor diyelim. Kitapta öyle yazıyor. 2 saat yol yürüdüğü zaman vicdanı rahat bir şekilde eve gidiyor. Eğer orada onu vermeseydi ben bunu neden yapmadım diye vicdana takılı kalacaktı. O zaman da rahat hissetmeyecekti. Ya da bir kişiye haddini bildiremediği zaman içinde ukde kalıyor. Değil mi? Bunların hepsi vicdanla ilgili aslında. İnşallah herkes gerçek merhametin ne olduğunu gün gelir farkına varır. Hepinizi seviyorum.